Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, tabii 2025'in son günlerini yaşıyoruz, biliyorsunuz. Dolayısıyla 2026 yılının da hepinize, daha doğrusu tüm dünyaya, ülkemize mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Her yeni yılda temennimiz olduğu üzere 2026 inşallah hayırlı bir yıl olur diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, bu videomuzda tabii klasik takımımızın geçen sezonki durumunu değerlendirmek istedim. Bunun dışında tabii ek ilave olarak söyleyebileceğim, kampüse reklam izleme de gelmiş. Belki bazı arkadaşların da dikkatini çekmiştir diyorum değerli kardeşlerim. Böylece hani reklam izleyerek de tesislerinizi fullleyebiliyorsunuz. Bunu da ek ilave olarak söylemiş olayım. Önce lig, elit lig ve kupayla takımın değerlendirmesini yapacağım. Daha sonra tabii biliyorsunuz, Danacı gibi bir forvetin arkasından Serkan Tok'la yolumuza devam ettik. Onun da bu sezon son sezonu. Dolayısıyla onunla da ilgili kısa bir bilgi vereceğim ve böylece yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakalım. Geçen sezon sadece ligi alabildik. Bu yolculukta geçen sezonun yolculuğunda sadece ligde şampiyon olabildik. %87'lik bir galibiyet oranımız var. Attığımız goller ve e, galibiyet sayılarımızı da görüyorsunuz. Evet, lafı çok uzatmayalım. Hemen geçelim. Arkadaşlar, geçen sezon gerçekten çok güzel bir lig geçirdik. Bir altımızdaki takımla son ana kadar, son 2 güne kadar çok güzel bir yarışma içindeydik. Onun altındaki takım Halk İdman Yurdu da aynı şekilde bize eşlik etti diyebilirim. Geçen sezon aldığımız bir yenilgi var. O da bir ikinci olan takımdan deplasmanda bir 4-2'lik bir mağlubiyet aldık. Arkamızdaki takım Halk İdman Yurdu'na yenildi. Sonra sondan bir evvelki maçlarda bize mağlup olunca şampiyonluğu zaten averaj olarak da iyi durumdaydık. Böylece şampiyonluğu aldık. Gördüğünüz gibi puan farkları ilk 3 takım arasında çok yakın bir şekilde ligi tamamlamış olduk. %96'lık bir galibiyet oranımız var. Dediğim gibi, biraz evvel söylediğim gibi bir yenilgimiz var. Beraberliğimiz yok. Ee, Öztürk gol kralı oldu. Özellikle aslında Serkan Tok'un da olma ihtimali vardı. Ama ben son maçta Tok oynatmadım. Çünkü artık Tok, biliyorsunuz, son sezonu biraz evvel söylemiş olduğum gibi. Dolayısıyla Fırat Öztürk'ün, genç Fırat Öztürk'ün gol kralı olarak ödülünü almasını istedim değerli arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Tarık Özdoğan dereceye girdi. Aynı zamanda 41 asistle DMC'miz Tarık Özdoğan, e, bunu söyleyebilirim. Bu da aynı şekilde söyleyecek ek ilave şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. 2 kırmızı kart, 12 sarı kart, 8,4 ortalama derecemiz var. Dolayısıyla güzel bir lig geçirdik ve şampiyon olduk diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, şimdi kupaya gelelim. Kupada ve Elit Lig'de maalesef biraz erken elendik. Şöyle ki, e, çeyrek finale kadar geldik. Çeyrek finalin ilk maçında 2-2'lik bir beraberlik aldık arkadaşlar. Rakip aşağı yukarı bizimle aynı kuvvetteydi. Kendi evimizde son dakikada yediğimiz golle 2-2'lik bir beraberlik aldık. İkinci maça ben işlerimden dolayı girememiştim. Sonrasında baktığımda 2-1 mağlup olmuşuz. Dolayısıyla bunun neticesinde de turu çeyrek finalde kupada kaybettik. %75 bir galibiyet oranımız var. Burada da Serkan Tok 14 golle başta gidiyor. Zaten bu da herhangi bir ödül olmadığı için de sadece bunu belirtmek istedim değerli kardeşlerim. Attığımız goller, asistler, dereceler, işte hepsi zaten şu anda gözünüzün önünde. Kupadan bu şekilde elendik. Gelelim Elit Ligi arkadaşlar. Lig aşamasını birinci sırada bitirdik. Averajla birinci sırada bitirdik.
Galatasaray takımını son 16 turunda Galatasaray'da aynı bize yakın bir gücü vardı. O da çok böyle denk bir takımdı ama ilk maçta biz harikulade bir şekilde çok güzel bir 5-0'lık skor aldık. İkinci maçta biraz bir sonraki maçı düşünerek bazı sarı kart sınırında olan oyuncuları oynatmadım. Tabii ki burada bunun da etkisi olduğunu söyleyebilirim ama rakip de çok iyiydi, oyundaydı Galatasaray Spor Kulübü menajeri. Onu da tebrik ederim. İkinci maçta 4-2'lik bir mağlubiyet alsak da 5-0'ın verdiği avantajla bir üst tura yani çeyrek finale çıktık. Aynı kupadaki çeyrek final e, şeyimize aynı dereceye tekrar geldik. Ama buradaki rakibimiz şu Aldura United inanın çok kuvvetli bir rakipti. Yani şöyle söyleyeyim. e, Bizim de o arada tabii bazı cezalı oyuncularımız da vardı bu maçlarda oynamayan ama ne olursa olsun rakip favoriydi. İlk maçta evimizde 3-0 yenildik. Dolayısıyla ilk maçta 3-0 yenilince zaten dediğim gibi aramızda e, yani onun bazı bu iki maçta favori çıktığını düşünürsek 30'a yakın bir fark vardı. Dolayısıyla bizim bu takımla baş edebilmemiz yani kendi gücümüz nispetinde baş edebilmemiz mümkün değildi. Dolayısıyla 3-0 ve 2-0'lık skorlarla da çeyrek finalde kaybettik. Ha, bu Aldo United zaten oradan devam etti. Yarı final ve finalde de elit ligi aldığını söyleyebilirim. Çeyrek finaldeki şunu da belirtmek istedim. Çeyrek finaldeki elendiğimiz takım Sunderland de finalde kaybetti. Bunu da ilaveten söylemiş olayım. Burada tabii güzel bir yan bir başka takım oyuncusuyla beraber Fırat Öztürk arkadaşlar. Bakın Fırat Öztürk gol krallığını paylaştı. Buradaki ödülleri aldı. Dolayısıyla bizim için Elit Lig adına geçen sezon için söyleyebilirim. Elit Lig adına bir kazancımız bu oldu diyebilirim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak takımımızın geçen sezonki kaleci performansından çok memnundum. Zaten Tarık Özdoğan, özellikle Tarık Özdoğan gerçekten DMC rolünde son derece güzel karşılaşmalar çıkardı. Zaten burada ortalama derecesinde görüyorsunuz. Yine defansta bir yüksek motivasyonlu bir oyuncumuz. Bunlar zaten şunu söylemek gerekir arkadaşlar. Benim kadromda ben özellikle artık hani kupalara değil, benim kadromda %90'ın üzerinde hep altyapıdan gelen oyuncular var arkadaşlar. Yani ben son dönemde, son birkaç sezondur diyeyim daha doğrusu, süre gelen bir şekilde altyapıya çok önem veriyorum. Ya bunu aslında her videomda tavsiye ediyorum. Sizlerin de altyapıdan oyuncu yetiştirmeniz hem oyunun güzelliği açısından yani bir şeyleri yetiştirip bir şeylere motivasyon sağlayıp onlarla başarı elde edebilirseniz daha oyunun keyfinin çıkacağını düşünen taraftayım. Ben açıkça naçizane bunu söyleyebilirim. Onun dışında zaten Köse, Gölbaşı bunlar zaten altyapıdan gelen oyuncularımızdı. Şimdi şunu söylemek gerekirse geçen senenin en büyük yükselen değeri Fırat Öztürk'tü değerli arkadaşlar. Fırat Öztürk yani derecesi ortada. 43 maç oynamış, 95 gol atmış, 30 da asist yapmış. AMC rolünde oynayan bir oyuncumdu. Serkan Tok tabii geçen sene itibariyle artık yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Bu sezonda büyük bir ihtimalle futbolu bırakacak. Onun yerine kimi hazırladık derseniz onun yerine hazırladığımız oyuncu hemen göstermek istiyorum. Evet, onun yerine de Cesur inşallah. Danacı'dan Tok'a, Tok'tan da Cesur'a. Yani Tok hiçbir zaman Danacı'yı aratmadı. O zaten çok önemli duayen, çoğu beni izleyen, takip edenlerin hafızasında olan bir isim. Dolayısıyla Tok ondan sonra çok iyi performans sergiledi. Ta 18 yaşından itibaren kadromuzda çok hizmet etti. Şimdi de inşallah Cesur da ondan aldığı bayrağı devam ettirecek diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Onun dışında gene itibarla takımımızın
durumu bu idi. Evet, onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Dediğim gibi %90 altyapı oyuncularıyla oynuyorum. Artık yani ben buna ağırlıkla e, şey yapmış durumdayım. Şimdi isterseniz bir kulübe bir bakalım. Kulübe bir bakalım. Pardon. Hemen şuradan. Evet. Şimdi evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar benim daha evvel de söylemiş olduğum gibi amaç benim için artık dediğim gibi seviyeme göre kupam çok fazla var. Dolayısıyla bir tane nazarlık altın lig olarak da var zaten. Dolayısıyla ben bundan sonra oyunun kalan kısımlarında altyapıdan oyuncu yetiştirip bunlarla başarılı olmanın yani artık zaten biraz oyun da bize buna zorluyor değerli arkadaşlar bize bir zorluyor. Bakın burada en çok gol atan Danacı'ydı. Serkan Tok'un 1741 tane golü var değerli arkadaşlar. Ama hala daha Ramazan Yaşar bak ismini bile hala hatırlıyorum ki çok eski olmasına rağmen daha bir maçta 9 gol atan bir oyuncumuz daha çıkmadı. Dolayısıyla istatistiklerimiz ortada. Artık tabii drop ballar sayesinde takımlarımız, kadrolarımız çok yükseliyor. Ama bunun dışında tabii hem iyi yönleri çok fazla drop balların ama aynı zamanda tabii bize zor rakiplerin de gelmesini davetiye çıkartıyor. Yani takımınız ne kadar yükselirse, ne kadar seviyeniz yükselirse o kadar da zor rakiplerle karşılaşmanız mümkün oluyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar kısaca özet olarak geçen sezonu bir kupayla kapattığımızı söyleyerek sözlerimi noktalamak istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2026 yılı inşallah hepimiz için bütün dünya için çok güzel, iyi bir yıl olur. Sevgiler, saygılar.